Merhaba kanka. Nasılsın? Merhaba kanka. Evet, aynen. Altın tabut. Bebeğimin hiç umurumda değil. Devasa büyüklüğüyle Keops, tarih boyunca gizemini korumuş bir anıt. Beğeneceğine çok eminim. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz yarın? Mısır'a gidiyoruz. Sharm el Sheikh turuna katıldık. 5 gün, 3 gece. Nereye gideceğiz? Kahire'ye gideceğiz. Birkaç tur vardır herhalde, onlara katılırız. Güzel, eğlenceli bir tur olacak. Çocuğumuz henüz 2 yaşına gelmedi. Arel için de heyecanlı bir tur olacak. Bakalım, inşallah sorun yaşamayız. İlk defa böyle bir tura katılıyoruz. Deneyimlerimizi paylaşacağız. Burada dinleniyoruz şimdi. Uçağımızı bekliyoruz. Çocuğumuz da mamasını yiyor. Aren uçak oldu. O uçak. Bu da uçağa benziyor ama annesi. Evet, uçakta şöyle bir form verdiler, onu doldurduk. Sonra bir vize işlemi için para ödedik. Kahire vizesi için $30. $25 diyor, artı 5'i de buraya koymuşlar. Zam geldi diye yeni bir kağıt basmamışlar. Bu şekilde kullanmışlar. $30 Kahire vizesi. Günaydın Aren. Hadi gel mama yemeye gidelim. Ha? Üstünü değiştirelim, mama yemeye gidelim. Senin için bir sürü mama yapmışlar, biliyor musun? Evet, tatilimiz ilk gün. Otel olarak Oriental Rivoli Oteli'ne geldik. Şöyle oteli mümkün olduğunca göstermeye çalışıyorum. Biz şuradaki odalardan birinde kalıyoruz. Yemek yerimiz burası, gayet güzel. Evet. Evet. Hı? Ya seni yerim seni. Aren havuza gitmeye hazır. Zürafasını da öpüyor. Şimdi Aren zürafasıyla havuzda yüzecek değil mi Aren? Merhaba arkadaşlar. Bugün Mısır'a geldiğimizin ilk günü. Yani bugünü böyle çocuk dinlensin diye geçiriyoruz. Normalde Kahire'ye gitmeyi planlıyorduk. İşte Şarm'ı gezmeyi planlıyorduk. Tur firmamızın bir safari turu vardı. Ona katılamadık. Yine dinlenme için geçiririz diye düşünmüştük. Ve ATV turuna Arel'le katılmanın çok uygun olmayacağını düşündüğümüz için Biraz daha otelde geçirelim, biraz daha rahat geçirelim istedik. O şekil turumuzu bu şekilde zaten planlamıştık. İlk gün biraz rahat olsun. Sonraki gün Kahire'yi gezeriz, sonraki gün şehri gezeriz. Bu şekil turumuzu tamamlarız demiştik. Zaten 5 gece 3 gün 5 gece 3 gün olarak öyle miydi? almıştık turumuzu. Evet, 5 gece 3 gün. 3 gün 5 gün. 3 gece 5 gün. Yani Çarşamba gecesi, Perşembe gecesi, Cuma. Otel şurada. Otelden çıktıktan sonra yanında McDonald's var. Onun yanında böyle bir Rosa Mall var. Onun yanında Boston Market var. Az daha ileride Mango Market var. Şimdi bu marketleri gezeceğiz. İçlerindeki fiyatlar nasılmış onları göreceğiz.
Rosa Mall'da genellikle bu tarz hediyelik eşyalar vardı. Yanındaki marketlerin aksine pazarlık yapılabiliyordu. Marketler ise barkod sistemiyle tek fiyat çalışıyordu. Bassen Market. Alışverişlerimizi buradan yapıyoruz. Uygun fiyat. Şurada mango var. Mango da dolar üzerinden satıyor. Burada Mısır lirası üzerinden satıyor. Fiyatlar güzel. Hadi bakalım girelim Bassen Market'e. Az önce yan taraftaki AVM'ye girdik. AVM'de bunun fiyatını sorduk. İlk de 10 dolar dedi. Sonra 5 dolara kadar düştü. Biz de buraya bakmak için geldik. Bakalım burada kaç para? Burası standart market fiyatları da standarttır. Şimdi Arel'e muz alacağım. 75 Mısır lirası kilosu. Merhaba kanka. Nasılsın? Merhaba kanka. Evet, aynen. Şimdi Mango Market'e geldik. Mango Market'te böyle aktar kısmı var. Ve Mısır'ın hibiskusu meşhur. En doğal hibiskus burada satılıyormuş ve biraz hibiskus alacağım. 100 gramı 2 dolar. Mango Market'te böyle puşlar 1 dolar. Şöyle yumuşak parlak olanlar 3 dolar. Şöyle mango pestili var. Şöyle de guava pestili var. İlk defa burada yedim. Otelde meyve olarak çıkarmışlardı. 2 dolar bu pestiller. Burada hurmalar var. Çikolatalı hurma, çilekli hurma, karışık hurma. Şehir bugün mü sisli yoksa genelde hep böyle sisli mi bilmiyorum. Bir de bir koku var. Egzoz kokusu. O sürekli var. Rüzgar estiğinde gözümüzü hafif yakıyor. Hafif, sanki bir kumlu bir rüzgar. Şehir atmosferi genelde bu şekilde. Sanki İstanbul'a göre biraz daha kirli bir havası var. Yani bana en azından öyle hissettirdi. Arel'e kitap okuma yeri yapmışlar otelde. Şöyle. Arel'le burada kitap okuyoruz. Değil mi Arel? Demişler ki Arel kitap okumayı çok seviyormuş. Burada kitap okusun diye Arel'ime yer yapmışlar. Nerede uçak? Nerede uçak? Helikopter nerede? Çöp arabası nerede? Çöp kamyonu? Evet. Kahire için uçağa gidiyoruz. Bizi 3.30'da otelden aldılar. Şu an havalimanına doğru gidiyoruz. Şarm El Şeyh Havalimanı'na doğru. Evet, Arel uyandı. Bebişim. Bu saatte uyanmaya alışkın değilsin. Umarım gündüz fazla uykun gelmez. Kahire için bekliyoruz. Sıramız ne kadar fazla. Bu saatte herkes Kahire'ye gitmek istiyor. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Kairo'ya gidiyoruz. Yani Kairo'ya. Havalimanına geldim. Yarım her tarafı çekme de şimdi elinden almasınlar telefonu yine. Evet, en son sağ sol çektim diye telefonu elimden aldılar. Güvenlik pasaportumu falan sordu. Otelden saat 3'te çıktık. Saat 6'da uçağımız vardı. Otelden çıkarken bize kahvaltı hazırladılar. Paket kahvaltı aldık.
Bu şekilde bir kahvaltımız var. İçinde meyve suyu, ekmek. Yani çok güzel hazırlamışlar. Şu an burada değil de uçakta yemeyi düşünüyoruz. Çok vaktimiz yok. Herhalde uyuyor. Bir saattir kucağımda 13 kilo taşıyorum, kollarım ağrıdı. Aa, yiyecek sokmak yasak uçağa. Öyle mi? Evet, öyle oluyor ya. Yani bu İçecek de sokmak yasak. hayatım kontrolleri geçtik ya. Öyle mi? Kontrol mü var burada? Aa, kontrol yok. Tamam. Sabah erken kalktık, uyandık. Uçağımıza biniyoruz. Kahire'ye gidiyoruz. Şarm'dan Kahire'ye gidiyoruz şimdi. Uçaktan sonra tur otobüsüne geçtik. Şu an Kahire sokaklarında gezerken fark etmişsinizdir. Birçok bina sıvasız ve bitmemiş görünüyor. Aslında bu durumun en büyük nedeni vergiler. Mısır'da bir bina tamamen bitmiş sayılırsa daha yüksek vergi alınıyor. Bu yüzden birçok kişi dış cepheyi özellikle tamamlamıyor ve binayı resmi olarak bitmemiş göstererek daha az vergi ödüyor. Burası 2011'deki Mısır devrimi ile dünyaca tanınan Özgürlük Meydanı. Binlerce insan burada günlerce protesto yaptı ve bu meydan ülke tarihinde bir dönüm noktası oldu. Bugün ise Mısır halkı için özgürlük ve değişimin simgesi. Sıradaki durağımız Nil Nehri. Dünyanın en uzun nehirlerinden biridir. Mısır için ise hayati bir öneme sahiptir. Tarih boyunca Mısır medeniyeti Nil sayesinde var olmuş ve gelişmiştir. Evet, böyle tekneler var burada. Nil Nehri'nde. Tekne turu kişi başı 10 dolarmış. Biz herhalde inşallah şuna bineriz. Şuna binmeyiz inşallah. Bakalım. Ekibimize dahil olduk. Gidiyoruz. Şu arkada herhalde bizim teknemiz. Arel tekne turu yapacak ilk defa. Gemiye bineceğiz oğlum. Sen biliyor musun gemi? Bu gemi. والنبي تديني يا شريف حبة طلع في الغيب علشان اشبع من الفرحة واوفر المصاريف والنبي تديني يا شريف حبة طلع في الغيب علشان اشبع من الفرحة واوفر المصاريف عمال الدنيا تلف. قناة القدس الأول. Kasım 2025'te açılan Kahire'deki Büyük Mısır Müzesi'ne geldik. Burası 100.000'den fazla eserin sergilendiği dünyanın en büyük müzesidir. Bu şekil bize kulaklık verdiler. Rehberimiz konuşacak telsizden. Biz de duyacağız. Onu evet o kutuya sokacağım. İlk yapacağın iş o olacak. Tamam, onu cebine atabilirsin artık kutuya. Cebim yok. Tamam. Bunu nasıl takıyorum? Onu da kulağına takıyorsun. Çok değişikmiş. Tamam, kulağına da geliyor. Evet. Şöyle mi? Evet. Ben öyle yaptım. Geldi mi hocanın sesi? Geliyor. Tamam, onu da elinde tutarsın artık. Çantasına koy. Çok mantıklı. Ya, çok güzel bir sistem. Böyle bağırış çağırış olmasın diye müzenin içerisinde böyle kulaklık sistemi yapmışlar. Kulaklığımızı takıyoruz. Rehberimiz kulağımıza anlatıyor. Evet. İkinci Ramses'e ait 3200 yıllık 11 metre uzunluğundaki bu dev heykel Giza Meydanı'nda halka açık şekilde sergilendi. Müzenin açılışıyla birlikte buraya taşındı.
Bu heykeller ise 5 metre yüksekliğinde ve 2500 yıllıktır. İsim kartuşu silindiği için kime ait olduğu bilinmemektedir. Burada klasik yürüyen merdiven yerine ziyaretçiyi yavaşça yukarı taşıyan bir yürüyen yol tercih edilmiş. Bu tasarım sadece rahat ulaşım için değil, Antik Mısır'daki ölümden sonra ruhun sonsuzluğa yükselişini simgeleyen törensel bir yolculuk fikrine de gönderme yapıyor. Ayrıca binlerce eseri görebilmek için mantıklı bir yöntem. Antik Mısır'da ölüm bir son değil, sonsuz yaşama açılan yeni bir başlangıç olarak görülüyordu. Bu yüzden mezarlar yalnızca birer gömü alanı değil, ruhun öteki dünyadaki yolculuğu için hazırlanmış kutsal geçiş kapılarıydı. Bugün Büyük Mısır Müzesi'nde sergilenen lahitler, altın maskeler, heykeller, takılar ve mezarlardan çıkarılan sayısız tarihi eser, bu kadim medeniyetin ölümden sonraki yaşama dair inancını gözler önüne seriyor. Müzenin koleksiyonunda yer alan her parça, Antik Mısır'ın yalnızca görkemli sanat anlayışını değil, günlük yaşamını, inanç sistemini ve binlerce yıl boyunca korunan kültürel mirasını da yansıtıyor. Firavunlardan rahiplere, mezar eşyalarından kutsal heykellere kadar uzanan bu eserler, geçmişin sessiz tanıkları olarak ziyaretçileri binlerce yıl öncesine götürüyor. Tutankamon, Antik Mısır'ın 18. hanedan döneminde tahta çıkan genç bir firavundur. Henüz çocuk yaşta, yaklaşık 9 yaşında tahta geçer ve çok kısa bir süre hüküm sürer. Ancak 19 yaşında hayatını kaybeder. Kısa yaşamına rağmen özellikle mezarının neredeyse bozulmadan günümüze ulaşması sayesinde Antik Mısır hakkında en çok bilinen firavunlardan biri haline gelir. Tutankamon'a ait eserler Antik Mısır'ın zenginliğini ve ölüm ritüellerini en etkileyici haliyle yansıtır. Mezarından çıkan sandaletler, yataklar, alkol çömlekleri ve kişisel eşyalar genç firavunun hem günlük yaşamına hem de öteki dünyadaki yolculuğuna ışık tutar. Tutankamon'un mezarı iç içe yerleştirilmiş katmanlı bir koruma sistemiyle hazırlanır. Mezar odasında altın kaplamalı ve birbirinin içine geçmiş 4 büyük koruyucu ahşap sanduka bulunur. Bu sandukaların içinde taş bir lahit yer alır. Onun içinde ise yine iç içe yerleştirilmiş 3 tabut bulunur. En içteki son tabut saf altından yapılır ve yaklaşık 110 kilogram ağırlığındadır. Firavunun mumyasını korur. Bu kusursuz yapının en etkileyici parçası ise hiç şüphesiz yaklaşık 11 kilogram ağırlığındaki saf altından yapılmış ünlü Tutankamon maskesidir. Tabut altından yapılmış. Arel'in hiç umurunda değil. Suyuyla oynuyor. Önünde kocaman bir altın var. Altın tabut. Bebeğimin hiç umurunda değil. En çok hangisini sevdin? Onu mu sevdin? Hav. Hav mı? Havmış bak şu sağdaki. Evet. Evet. Aslan. Hav dedi Arel. Evet.
Sevdin mi oğlum? Rehberiniz Aram sizin çevredekilere tanıtıyor. Evet. Tanıt bakalım Aram. Bu ne? Ne? Hav hav. Evet. Hav hav. Bu hav havmış. Oğlum benim. Ne güzel rehberlik yapıyorsun bize. Mısır Müzesi'nden sonra sıradaki rotamız Gize piramitleri. Burada toplam 6 piramit bulunuyor. Bunların en ünlüleri ise Keops, Kefren ve Mykerinos. Yalnızca Keops piramidi, yani Kufu ya da Büyük Piramit olarak da bilinen yapı, dünyanın 7 harikasından biridir ve aynı zamanda yeni 7 harika listesinde onur üyesi olarak yer alır. Devasa büyüklüğüyle Keops, tarih boyunca gizemini korumuş bir anıt. Piramitlerin inşasını 20 yıl aştığı yaklaşık 200 bin işçinin taşları rampalarla taşıyarak tamamladığı düşünülüyor. Güneşi sembolize eden eğimli kenarları, firavunların Ra'ya ve cennete ulaşma inancını yansıtıyor. Belçikalı mühendis Robert Duvel, Keops, Kefren ve Mykerinos'un dizilişinin Orion takım yıldızının kemer yıldızlarıyla örtüştüğünü keşfetti. Bu da piramitlerin gökyüzüyle kurduğu mistik bağı gösteriyor. Bugün hala nasıl yapıldıkları kesin olarak bilinmiyor. Kimilerine göre gözlem evi, kimilerine göre tapınak, hatta dünya dışı bir uygarlığın eseri. Ne olursa olsun, Nil'in batı yakasına yükselen bu 3 piramit, ölümden sonraki yaşama doğru mistik bir yolculuğun sembolü olarak tüm ihtişamıyla karşımızda duruyor. Aray, piramitlere karşı ne yapıyorsun? Hı? Taşlarla mı oynuyorsun? Aray'ı fotoğraf çekmeye ikna edemeyince bu şekilde bir yöntem buldum. Aha geliyor. Aray. Hadi gel fotoğraf çekelim. Gel fotoğraf çekelim. Gel piramitlere doğru gidelim. Yakına mı gidiyorsun? Evet, piramitlerin yakınına doğru gidiyoruz. Dokunacak mıyız piramite? Şimdi hop, Aray'ı kucaklıyorum. Hı. Böyle babası iniyor. Tamam. Çocuklu olunca böyle her şeyi sırayla yapıyoruz. Ve Keops piramidi. Az önce uzaktan fotoğrafları çektik. Şimdi yakınına geldik. Oynamayı çok seviyor. Taşla toprakla oynamaya bayılıyor. Kalp. Ay, Aray kalpten taş bulmuş. Bakayım. Bunun üstünde kaplama varmış. Bu komple kaplamaymış. Deprem olduktan sonra kaplama aşağı dökülmüş. Taş olmasına rağmen çalmışlar. Taşı çalmışlar. Tepesinde belki budur. Bunda mı altın varmış tepesinde? Öyle bir hikaye var. Kaz oğlum kaz. Kazı yap. Dur, çocuk kazı yapıyor. Kaz oğlum. Piramitlerin burada ateş mi yapmışlar? Neredesiniz? Alat ailesi. Ne istiyorsun? Fotoğraf mı istiyorsun? Sen poz mu veriyordun? Fotoğraf, videoydu o. Evet, sen fotoğraf için mi poz veriyordun? Şuraya git. Çek. Tamam olur hadi. Eren şans piramitleri diyor. Dokun oğlum. Evet. Tırman oğlum piramite. Yok. Dokunmadığın taş kalmasın Aray. 1 milyon tane falan taş vardı burada. Hepsine dokun. Evet. Evet. Aferin sana. İnemedi. Ne var orada? Otobüs mü var? Nerede? Göster. Nerede? Orada mı? Aa, otobüs gidiyor. Buraya böyle zincir koymuşlar ki. Geçmeyelim. Zincir.
Taşların büyüklüğünü daha yakından görebilmek için hani Merve'yi de çekiyorum ki büyüklüğünü görün. Bir insan boyunda yani gerçekten. Çok büyük. Buradan şuraya kadar taş. Buradan şuraya kadar. 1, 2, 3, 4, 5 yaklaşık 5-6 metre yüksekliği de 2 metreye yakın. Dokun oğlum, dokun. Bunlar piramit taşı oğlum, hepsine dokunabilirsin. Şu tepeden düşen taşlar bazıları bunlar olabilir. Değil mi? Deprem olmuş. Deprem olunca en tepesindeki kaplama düşmüş. Taşlardan bazılarını çalmışlar. Gize Sfenksi dünyadaki en büyük tektaş heykeli olup orada bulunan büyük bir taş üzerine çalışılarak yapılmış bir heykeldir. Piramitleri koruması için inşa edilmiştir ve yüzü doğuya yani hayatın başlangıcına, arkası batıya yani ölüme dönüktür. Dünyanın en çok turist çeken şehirleri arasında gösterilen Giza, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi piramitleri, Sfenksi ve eşsiz tarihi mirasıyla karşılıyor. Ancak bu büyüleyici tarihi dokunun hemen yanında dar sokakları, eski yapıları ve düzensiz şehirleşmesiyle bambaşka bir Giza da var. Özellikle piramitlerin eteklerindeki eski mahalleler yıllardır modernleşme ile tarihi dokuyu koruma tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Mısır hükümeti, Giza'nın turizm potansiyelini artırmak ve bölgeyi daha modern bir görünüme kavuşturmak için eski yapıların bir bölümünü yıkıp yeniden düzenlemek istiyor. Ancak bölge halkı bu mahallelerin yalnızca eski binalardan ibaret olmadığını, Giza'nın gerçek yaşamını, hafızasını ve kültürel kimliğini taşıdığını savunarak projeye karşı çıkıyor. Açılan davalar ve halkın yoğun itirazı sonrası yıkım planlarının bir bölümü durduruluyor ve birçok yapının tamamen kaldırılması yerine korunması gündeme geliyor. Böylece Giza'da modernleşme ile tarihi mahalle dokusunu koruma mücadelesi hala devam ediyor. Sıradaki durağımız papirüs dükkanı. Burada papirüs kağıdı üzerine işlenmiş, Antik Mısır'dan ilham alan el yapımı birçok eser bulunuyor. Antik Mısır'ın en önemli icatlarından biri olan papirüs, Nil Nehri kıyısında yetişen bitkilerden üretiliyor ve tarihin ilk kağıt türlerinden biri olarak kabul ediliyor. Papyrus bitkisi. Bu bitkiyi alıyorlar. Bu püsküllerini çıkarıyorlar. Bu gövdesi üçgen şeklinde. Dışını soyuyorlar. İçine beyaz bir şey çıkıyor. Ve onu ince ince kesip papyrus kağıdına dönüştürüyorlar. Yani papirüs kağıdı bundan mı oluyormuş şimdi? Papyrus kağıdı bundan oluyor. İçerideki papirüsler. Aynen öyle. Her yerde çıkıyor yani. Ha? O ekmişler mi? Her yerden çıkıyor onu bilmiyorum. Ekmişlerdir ya. Ekmişler de Orada olabilir. diğer çiçekler de var. Bu arada kopartıp papirüs yapmışlar. Hafta geçtikten sonra bu sonuca varabiliriz. Hiç yapıştırıcı kullanmadan kendi kendine yapıyorsun. Dokunabilir mi? Hibiskus çayı ikramımızı alıp dükkandan ayrılıyoruz. Şöyle dolmuşlar var. Birkaç kere daha gördüm. Bu dolmuşlara giderken kapısı her zaman açık. Hiçbir şekilde kapalı görmedim. Hatta bazılarının kapısı yok.
içerideki koltuklara sökülmüş ve koltuğun altındaki yünleri dışarı çıkmış. İnsanlar oralara oturuyor. Böyle bir dolmuşları var. Başka bir tane daha geldi onun yanına. Her an yolda kalacakmış gibi duruyor. Öbürleri çarpıyorlar. Çok da dert etmiyorlar. Ön tarafı çamur mu, soyulmuş mu? Soyulmuş galiba. Paslı demir var altında. Evet. Bak. Ha, böyle arada bir at arabaları da geliyor. Gidiyor. Aa, bunun kapısı kapalı. Bunun kapısı kapalı mı? Dolmuşun arkasına çıkmış. Aa, bir tane de şöyle araçlar var. Bunlardan da yolda çok fazla var. Ve hepsi dolu. Hep içinde çok insan var. Hiç boş gideni görmedim. Nereye gidiyoruz Aren? Nereye gidiyoruz? Hatta'ya gidiyoruz. Peki Hatta'da Aren ne görecek? Hatta'da ne görecek? Balık görecek. Balık görecek. Balık nasıl yapıyor? Dıkın 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 dıkın. Yap bakayım. Dıkın 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 dıkın. Gıdık. Aren böyle dıkın dıkın balık görüyor. Ham mı yapıyoruz Balıkları balık? ham Bu balıkları yemeyeceğiz ama. Bu balıkları ham yapmayacağız. Bu balıkları seveceğiz. Evet. Cici balık yapacağız, tamam mı? Cici balık. Nasıl yapacaksın? Evet, cici gülü gülü. Araya için balık eşittir gülü gülü. Ve ham. Tamam. Evet, şu şekilde kartlarımızı gösterip teknemize doğru geçeceğiz. Kızıldeniz'de canlı tekne turu yapacağız. Evet, suyun altında böyle izleme alanı var. Herkes oturuyor. Balıklar izliyor. Aren de burada izliyor. Çok sevdim. Çevirir büyük ihtimalle. Büyük. Balık görünce heyecanlanıyor. Heyecanlı mısın oğlum? Ha, el sallıyor. Balıklar el sallıyor. Görecek. Değince de çok eğlenceli. Dönce. İnşallah. Sen çekiyorsun değil mi? Evet. Çekmiyorum o zaman. Lan dokunamadım. Tonight is reading should help. Eren, balıkları gördün mü? El salla balıklara. Bay bay. Gözlerini gördün mü? Ağzını gördün balık. Nasıl ağızları? Ağızları öyle mi? Kaç tane balık var? Onun hepsini yemezsin buradaki balıkları. Aren, balıkları ne yapacaksın? Denizden babam çıksa yerim diyor bu çocuk. Ham ham ham. Şarm Meydanı'na geldik. Buranın en dikkat çeken yapılarından biri 2017'de turistler için inşa edilen Esa Hava Camii. Hemen yakınındaki Selahattin heykeli bölgenin tarihi kimliğini yansıtıyor. Meydanın merkezinde ise modern Mısır'ın kurucusu kabul edilen Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın heykeli yer alıyor. Yaptığı reformlarla Mısır'ın siyasi ve sosyal yapısını kökten değiştiriyor. Şarm
Meydanı, tarihi simgeleri, canlı atmosferi ve hareketli çarşısıyla şehrin en canlı noktalarından biri. Özellikle alışveriş ve pazarlık kültürü burada hala günlük hayatın en renkli parçası olarak yaşatılıyor. Hadi hadi. Oh. İkisi 7 diyor. Vermiyor mu? Alamadım. Aa, Vermiyor. alalım mı? Aynen. Bir bunu beğendin. Bir de bunu mu beğendin? Aynen. Sadece modelini beğendim. Diğer yerde bunu 2 dolara verdiler çünkü 2 dolara vermiyor bu. Kazıklanmak Şunu? istemiyorum. 2. 2 6. Evet. 6. Yok no. 6. Yok mu? Altta yok. 6. Okey. 6. 6. 6. Ne ya? Şunu alalım. Böyle dişleri var gördün. Beğer miyiz? Onda mı sevdi? Abi ne yapıyor Arel? Aa Bırak olsun. Şimdi Parça Kapı'ya geldik. Alt kata çocukları almıyorlar. Sadece ikinci katta takılabiliyor çocuklar. O yüzden biz alt kata inmiyoruz. Alt kata inmek için de şurada bir sıramatik var. Sıramatikten sıra alıyorsunuz. Şöyle bir kalabalık var. Bu kalabalıkta sıranızın gelmesini bekleyip alt kata iniyorsunuz. Evet, bir kişi için sıra almaya gerek yokmuş. Serkan'la Erel ikinci katta oturuyor. Ben şimdi birinci kata iniyorum. Alt kata iniyorum. Bakalım farkı neymiş. Ay kapıyı açmaya çalışıyor. Aç. Aç bir sen aç sen. Fotoğrafını çekeceğim. Mısır gezimizin sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.